Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazıları eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Mehdi ile Barış arasındaki sorun çözülecek mi? Zeynep Barış'ı sevmeye devam edecek mi? Zeynep Mehdi ile mi yoksa Barış ile mi yoluna devam edecek? Barış, Zeynep'i aldatacak mı? Özlem, Barış ile Zeynep'i ayırmayı başaracak mı? Bütün bu soruların cevabını sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Artık herkes Zeynep'i dinlemeli ve Mehdi artık kendine gelmeli diyorsanız ve ayrıca dizimizin finali olmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Zeynep'in özgüveni artık yükselmiş durumda ve kararlarını verirken yaptıklarına kimsenin engel olmasını istemiyor. Önümüzdeki bölümlerde dizimizin hikayesi yeniden yazılacak. Zeynep ve Mehdi'nin yolları yeniden ortak noktada buluşacak. Ancak ne Barış ne de Nermin Mehdi'nin Zeynep'e yaklaşmasını kabul etmeyecek. Mehdi Cengiz'in tehlikeli işlerinin içine girdikçe olayların çok farklı şekilde olduğunu anlayacak. Ama artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Gün geçtikçe Mehdi'nin iç işleri karma karışık bir hal alacak. Özlem'in ise Zeynep'le konuşması Zeynep'i oldukça etkilemiş gözüküyor. Bu yüzden Zeynep ile Barış'ın aralarının bozulmasına neden olacak. Diğer yanda ise Benel Mehdi'den umudunu kesecek. Cemil elinden geldiğince onu desteklemek istese de Benel'in sabretme gücü kalmayacak. Mehdi ve Benel'in evlilikleri asla gerçeğe dönüşmeyecek. Mehdi ise küçük kızı Müjgan için bu evliliği sürdürmeye devam edecek. Nuh ise Mehdi'nin üstlendiği işlerin tehlikeli olduğunun farkında. Bu durumu Cemile'ye açıklamaya çalışsa da Cemile Mehdi'den başka birisine önem vermiyor. Böyle devam ederse Cemile ve Nuh arasındaki anlaşmazlık giderek artacak. Önümüzdeki bölüm Cemile'nin Nuh ve Mehdi arasında bir seçim yapması gerekebilir. Sizce Zeynep Mehdi ile mi yoksa Barış ile mi daha mutlu olur? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Artık çok daha tehlikeli işlere bulaşan Mehdi'nin bu halleri Cemile'yi korkutacak. Barış, Zeynep ile rahatladığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyleyince bu durum Zeynep'i çok mutlu etti. Barış ve Zeynep Mehdi'den gelecek tehlikelerden korksalar da aşklarını yaşamaya başlayacaklar. Onları ayırmak isteyenlere rağmen Zeynep de Barış da çok mutlu. Barış, Mehdi'nin Zeynep için halen bir tehdit olduğunu düşünüp onun için endişe etmeye devam edecek. Mehdi ise Zeynep'i unutmamakta direniyor. Zeynep, Mehdi'ye kendinden uzak durmasını ve bu duruma artık bir son vermesi gerektiğini söyleyecek. Aynı zamanda Cengiz Baba'nın yaşam tarzı Mehdi'ye biraz ağır geldi. Bu işin sandığı kadar kolay bir iş olmadığını anlayacak. Daha önceki hayatına dönmek istese de Mehdi artık Cengiz Baba'ya olan borcundan dolayı bu işi devam ettirmek zorunda kalacak. Dizide yeni bir olay daha meydana gelecek. Zeynep Barış'ın evlenme teklifini ilk zamanlarda kabul etmeyecek. Ama ilerleyen bölümlerde Barış ve Zeynep yakında evlenme kararı alacak. Ama onların aşkınlaşması gereken engelleri bulunuyor. Bunlardan birisi Özlem'dir. Özlem bir süreliğine Zeynep'in Barış ile evlenmesine izin vermeyecek. Diğer engel ise Mehdi'nin Zeynep ile uğraşmaya devam etmesidir. Ama Özlem ve Mehdi onları ayıramayacak. Çünkü Barış ve Zeynep arasındaki aşk bağı çok kuvvetlidir. Ama Mehdi Zeynep'i düşünmeye devam ederse Barış bu durumu kabullenemeyecek ve Zeynep ile olan ilişkisi yüzünden hayatından olacak. Zeynep de bu olanlara dayanamayıp akli dengesini kaybedecek. Zeynep bu zor zamanlarda kendi başına mücadele edecek. Zeynep tedavi görmeye başlayacak. Yavaş yavaş iyileşmeye başlayan Zeynep bu zamana kadar yapmış olduğu hatalarını fark edecek ve hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Zeynep ve Barış ilişkilerin tüm bu olumsuzluklara rağmen yürütmek isteyecek. Mehdi çok zengin olmaya başlarken diğer yandan da karanlığa doğru sürüklenecek. Mehdi'nin bu yeni hayatı kendisi ve ailesi için hiç iyi olmayacak. Hatta önümüzdeki bölümlerde Mehdi iyice suça bulaşacak. Mehdi bu yüzden yeni düşmanlar edinecek. Mehdi'nin bu yeni düşmanları ailesine zarar vermeye çalışacak. Hatta bu yüzden birisi ölecek. Bu kişi büyük ihtimalle ya Benel olacak ya da Cemile olacak. Eğer Benel ölürse Mehdi yine Zeynep'e dönmeye çalışacak. Mehdi bebeğinin annesinin Zeynep olmasını isteyecek. Zeynep ise kötü bir çocukluk yaşadığı için vicdanın sesini dinleyecek ve Mehdi'nin bu teklifini kabul edecek. Zeynep bu suçluluk duygusundan kurtulmazsa bu onun sonu olacak. Barış ise Mehdi'den kurtulmak için onu hapse attırmaya çalışacak. Zeynep ise hakkındaki sorularla kendisini büyük bir belirsizliğin içinde bulacak.
Barış'ın gerçekten değişip değişmediğini anlamaya çalışacak. Barış'ın farklı bir karakterinin daha olduğunu ilk defa farkına varacak. Zeynep sürekli birilerinin bir şey olarak anılmaktan ve etiketlenmekten çok yoruldu. Artık hayatıyla ilgili kararlarını kimsenin etkilemesine ve sorgulamasına izin vermeyecek. Zeynep'in dili Barış istiyor olsa da kalbi hala Mehdi istiyor. Zeynep böyle yapmaya devam ederse herkesin hayatını zor bir duruma sokacak. Sonunda Zeynep yalnız kalan kişi olacak. Özlem de en başından beri Barış ve Zeynep birlikteliğini istememişti. Çünkü Özlem, Zeynep'in Barış'a layık olmadığını en başına itibaren fark etmişti ve Barış'ın zarar görmemesi için Zeynep'i her defasında reddetti. Özlem, Zeynep ve Barış birlikteliği olsa dahi bu durumu asla kabullenmeyecek. Özlem, Zeynep ve Barış aşkının önündeki en büyük engellerden birisi olacak. Bu yüzden Zeynep ve Barış'ın aşması gereken zorlu engeller bulunmaktadır. Eğer Zeynep ve Barış bu engelleri aşarsa aralarındaki bağ daha da kuvvetli olacak. Nermin Hanım eski zenginliğine kavuştuğu için Ekrem ondan intikam alacak. Çünkü Ekrem Nermin yüzünden zenginliğini kaybettiğini düşünecek. Bu yüzden bir süreliğine Ekrem Zeynep ve Nermin'i rahat bırakmayacak. Özellikle Ekrem Zeynep'i öldürerek onu ortadan kaldırmak isteyecek. Ama buna Mehdi ve Barış engel olacak. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.